Hocam ne zaman streslensem, ne zaman kötü bir olay yaşasam hemen mideme vuruyor. Başlıyorum böyle ağrılar, sızlar, sancılar çekiyorum ve böyle ne bir şey yiyesim geliyor ya da bazen de çok fazla şey yiyesim geliyor. Gidiyorum diyorum ki sanki o an 1 kilo bir baklava yesem tamam o zaman her şey düzelecek gibi hissediyorum. Bu neden oluyor? Sindirim sistemi rahatsızlıkları gerçekten stresli, çok yakın ilişkili olabilir. Aslında çok faktör var ama yine kabaca anlatmaya çalışayım. Neden streslendiğimiz zaman midemiz ağrıyor, bağırsak sistemimiz değişiyor, ishal oluyoruz, kabız oluyoruz. Elimiz ayağımız titriyor, avuçlarımızın içi terliyor. Evet. Ya da bağırsak sistemimizdeki değişiklik bizde neden anksiyete olarak karşılaşıyor? Bu beyin bağırsak aksı dediğimiz beyinle bizim sindirim sistemi arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Beyinle bizim sindirim sistemimiz arasında çok ciddi mekanik bir ilişki var. Sonrasında hücresel düzeyde ilişki var. Sonrasında hücre içi düzeyinde ilişki var. Örneğin şöyle bir çalışmalar var. Kızdığı zaman kişiler midenin tam ince bağırsak içi kısmına yakın bir kısmı var. Antrum dediğimiz kısmı. Evet hocam. Orada antral kontraksiyonların arttığı tespit edilmiş. Başka hiçbir faktör yok. Bir şeye kızıyor. Sadece bir şeye... sinirlendiği için. Evet, sinirleniyor. Sinirlendiği zaman midenin o kısmı kasıyor. Mekanizma nasıl? Nasıl gelişiyor? Beyinle bağırsak sistemi arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor. Beynimizdeki oluşan uyarılar bizim bağırsak sistemimiz içerisine iletiliyor. Bağırsak sistemindeki hücreler bu uyarıları alıyor. Bazen de bu uyarıları yanlış olarak algılıyor ve normal kasılması gerekirken o almış olduğu komutları fazla algıladığı için daha fazla tepki veriyor. Midemiz kasıyor. Birinci faktör bu. Diğer bir faktör de streslendiğimiz zaman bizim hormonlarımız da değişiyor. İşte adrenalin hormonu artıyor. Çeşitli hormon salınımları artıyor. Kortizol hormonu vesaire artıyor. Şimdi bunlar mide içerisinde de, sindirim sistemi içerisinde de fonksiyonları olan hormonlar. Arttığı zaman bunlar da kasların kasılmasına, midenin kasılmasına sebep verebiliyor. Örneğin stres ülseri dediğimiz bir durum var. Stres ülseri. Evet. Herhangi bir sebepten dolayı çoğunlukla bu sınavlarına çok fazla hazırlanan öğrencilerde de gözükebiliyor. Bir ara yaşadım sanki hocam. Çok ufak bir ara. Özellikle gençlerde Evet. sınav dönemine yakın zamanda hem beslenme alışkanlığının değişmesi, hem uykusuz kalmaları, hem de çok stres ve artan adrenalin hormonu ve benzeri hormonlar nedeniyle mide beslenmesi de bozulabiliyor. Şimdi adrenalin hormonu vazokonstrüksiyon dediğimiz bir şeye sebep oluyor. Yani damarların biraz büzüşmesine sebep oluyor. Evet. Anladım. Büzüştüğü zaman beslenme yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Beslenme azaldığı zaman eğer o kişide bir yatkınlık da var ise, işte biraz önce bahsettiğim gibi başka faktörler de devreye giriyorsa midenin içerisinde, ince bağırsağın içerisinde ülserler gelişebiliyor. Bu tek sadece stresle ilişkili değil, stres ülseri. Örneğin yanık hastalarında da olabiliyor. Evet. Başka sistemik hastalığı olan kişilerde de olabiliyor. Bizim hastaneye yatırdığımız hastalarda da strese bağlı ülserler gelişebiliyor. Hocam çok ilginç gerçekten. Sadece ülser olmasının tek nedeni stres olması. Tek bir sebebi stres olabilir. Bu çok Ülser olmasının tek sebebi stres olabilir. Vücudunuzun saldığı her türlü hormondan ilk etkilenen organlardan biri o zaman. Kesinlikle şöyle bahsedeyim. Mesela psikiyatristlerin kullanmış olduğu bazı şeyler var, ilaçlar var. Bu ilaçlar serotonin reseptörleri üzerinden etki ediyor. Serotonin hepimiz aslında mutluluk hormonu olarak biliyoruz. Evet hocam. Evet, bende çok eksikliği var. Evet. Bunlara rağmen mutluluk var mı? Olmaz mı? Mutluluk eşittir mücadele. Yani mücadele olmasa tek başına bir daha böyle bir mutluluk olmaz ki. Mutluluk sürekli mücadele demek. Mutluluk bir şeyleri alt etmeye çalışmak demek. Mutluluk Serotonin normalde biz beynimizde olduğunu düşünürüz en çok. Değil mi? Mutluluk veren, sevindiğimiz zaman artan hormon olarak biz. Ama serotonin kat ve katı bizim sindirim sistemimizde gerçekleşiyor. O yüzden mi hocam ben gidip de 1 kilo baklava yediğim zaman çok mutlu oluyorum? Bu bir faktör olabilir. Hakikaten önemli bir faktör. Serotonin bizim sindirim sistemimizde yemiş olduğumuz gıdalara bağlı olarak artıyor. Evet. Dediğiniz şey çok basitçe cevabı evet. Bilimsel detayına girmeyeceğim. Böyle yapın da demiyorum. Yani basit karbonhidratları bol tüketin ve mutlu olun da demiyorum. Ama basit karbonhidrat tarzı şeyleri tükettiğiniz zaman ya da sevdiğiniz bir gıdayı tükettiğiniz zaman ondan almış olduğunuz mutluluğun sebeplerinden bir tanesi sindirim sisteminizden salınan serotoninin beyne etki etmesi. Anladım hocam. O zaman arada yine böyle birkaç öğün yapmanın... Dengeli beslenmek.
Evet, dengeli beslenirken Kaçak öğün değil, dengeli beslenmek. Yani her zaman dengeyi korumak lazım. Elma çok sağlıklı bir yiyecektir. Ama elmayı her gün 3-4 tane yerseniz ve bir ay boyunca yerseniz elmadan alacağımız faydanın bu sefer zararını almaya başlarız. Dolayısıyla beslenmede de, hayatta da her şeyi bir denge içerisine götürmemiz lazım. anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.